Evet, herkese merhabalar. Ee, Bugün sizinle birlikte Bosch Seri 4 çamaşır makinesinin program sürelerini ve özelliklerini inceleyeceğiz. Ee, Şöyle geçelim isterseniz. Evet. Şöyle pamuklu programıyla başlayabiliriz. Pamuklu programının normal verdiği süre 40 derece, 1200 devir ve 3 saat 28 dakika veriyor. 30, 20, soğuk, 90, 60. Speed Perfect'le 1 saat 34'e iniyor. 90'da Speed Perfect'te 1 saat 37. Hafızada kalması bu arada güzel. Speed Perfect'i bir kere seçtiğiniz zaman hafızada kalıyor. Tabii kapatınca değişiyor ya da program değiştirirseniz Speed Perfect kayboluyor. Tekrardan basmak zorunda kalıyorsunuz. Ben pamukluyu en çok nerede kullanıyorum? En çok pamukluyu biz beyazları yıkarken kullanıyoruz. Renkleri yıkarken çünkü tercihimiz genelde mix oluyor. Zaten Bosch'ta en çok tercih edilen programlardan bir tanesi mix. Çok hoş bir program. Ona da biraz sonra değineceğiz. Pamuklu programı bizim kullandığımız program 60 derece Speed Perfect oluyor. Eğer isterseniz ön işlem tuşuna basabiliyorsunuz. Ön işlem suya bastırma opsiyonu şurada dediği şey 1,5 saat ek bir süre ekleyerek makineye çamaşırları suya basma işlemi gerçekleşiyor. Bu arada suya basma işleminde su seviyesi lastiğe kadar. Yani öyle çok yüksek bir su seviyesi olmuyor. Uzun aralıklarla çeviriyor. Ön işleme bir kere daha basarsanız ön yıkama yapabiliyorsunuz. Bu şekilde ön yıkamayı gerçekleştiriyorsunuz. Kolay ütüleme eğer biraz daha az kırışıklık istiyorsanız kolay ütüleme seçenekleri. Şöyle de bakın özellikleri, süreleri. Kolay ötelemede 1200'e çıkıyor mu? Çıkıyormuş. Ben de ilk defa gördüm. Evet, Eco programına geçtiğimiz zaman Eco programımızda Speed Perfect özelliğini kullanamıyoruz. Kolay ütüleme özelliği kullanabiliyoruz. Ön işlem kullanabiliyormuşuz. Sıkma hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Sıcaklığı ayarlayamıyorsunuz. Çünkü burada otomatik bir program ve çamaşır makinesi burada e, içine koyduğunuz çamaşırın yükün miktarına göre 40 ile 60 derece arasında ayarlama yapıyor. Tabii bunu ben çok fazla tercih etmiyorum. Çünkü beyazları koyduğunuz zaman 40 derecede yıkamak istemiyoruz. Renkleri koyduğumuz zaman da 60 derecede yıkamak istemiyoruz. O yüzden e, yani belki süreyi biraz uzun tutuyor. Aynı zamanda çok fazla uzun süreyi de programlar benim hoşuma gitmiyor şahsen. Ama ekonomi yapmak isterseniz, gerçekten süreyi uzatıp sudan veya elektrikten kısmak isterseniz kullanılabilir. Renkli programı 4 saat 24 dakika. Yine aynı şekilde Speed Perfect yani kısa program kullanamıyorsunuz. Kolay ütüleme kullanabiliyorsunuz. Ön işlem yaptırıyor. Ön yıkama da yaptırıyor. Sıcaklığımız da 90'a kadar çıkabiliyormuş. Renkli sıcaklık 90'a kadar çıkabiliyormuş. İlginç. Lekesi çıkartma özellikleri bu arada hepsini de bunlarda da seçebiliyorsunuz. Sentetikler 2 saat 29 dakika 48 dakikaya düşüyor. Kolay ütüleme, ön işlem, leke çıkartma yine seçebilir. 4 tane leke çıkartmaya izin veriyor bu makinede. Narin İpek programında en yüksek 800 devir yapabiliyorsunuz. 40 dereceye kadar çıkabiliyorsunuz. Ön işlem yapabiliyorsunuz. Ön yıkama da yapabiliyorsunuz. Kolay ütüleme de seçebiliyorsunuz. Hız seçemiyorsunuz. Hızlı olarak. Yünlüler elde leke çıkartma seçmeye izin vermiyor. 40 dereceye kadar çıkarıyor. 800 devir. Ön işlem yine yok. Kolay ütüleme yok. Speed Perfect de yok. Bu arada Yünlüler programının özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu çoğu çamaşır makinesinde çok hafif bir programdır. Yani narin ipekten daha daha hassastır. Çünkü Yünlüler programında makine yaklaşık birer dakika bekler. İçinde çamaşırı dönmüyor görebilirsiniz. Çünkü çok seyrek aralıklarla çevirir. Ve ben çoğu makinede Yünlüler programında düzgün bir yıkama sağlayamadım açıkçası. Genelde eğer çok hassas bir şey yıkamak istiyorsam narine koyarım. Devrini de 400'e düşürebilirsem 400'e düşürürüm.
Ya da hiç sıktırmak istemezseniz sıktırmazsınız. Sıcaklığını da zaten hassas şeylerin genelde düşük tutmanızda her zaman için fayda var. Unilever programı da çok uzun aralıklarla döner. Yüksek bir leke çıkartma performansı bekleyemezsiniz bu programdan. Durulamada zaten sıkma, en sonunda bir tane sıkma yapar duruladıktan sonra. Bir kere durular. Ekstradan bir de sıkma yapar. Ve size çamaşırı kuru, temiz bir şekilde verir. Ön işlem yok. Kolay ütüleme var. Speed Perfect yok. Leke çıkartma zaten yok. Sıkma programımız sadece sıkma yapıyor. Sadece devirlere ve kolay ütülemeye izin veriyor. Diğer özellikleri yine kullanamıyorsunuz. Mix programı bizim favori programımız. Burada Mix'i en çok sevdiğim özelliği 60 dereceye de çıkabilmesi ve 1 saat 18 süreleri de çok uygun. Günlük kullanım için gayet uygun. 60 dereceye kadar alabiliyorsunuz Mix programında. Sıkma devrini yine her devre seçebiliyorsunuz. Ön işlem yapabiliyorsunuz. Ön yıkama yapabiliyorsunuz. Kolay ütüleme seçebiliyorsunuz. Speed Perfect seçebiliyorsunuz. Süreyi kısaltabiliyorsunuz yani. Bu da bu şekilde. Süper kısa da çok güzel bir program. Özellikle mesela banyo paspası yıkayacaksanız ya da mevsimlik geçişteki uzun kolludan kısa kolluya geçerken çamaşırlar kirli değilse, bir tek tozu varsa kullanabileceğiniz bir program. 30 dakika veriyor kendiliğinden ama bunda Speed Perfect seçerek 15'e indirebiliyorsunuz. Aynı zamanda 30 dakikayı 40 dereceye alabiliyorsunuz. 35'e çıkıyor öyle yaptığınız zaman. Devri de yine 1200'e kadar seçebiliyorsunuz. Speed Perfect kullanırsanız yine 40 dereceyi seçebiliyorsunuz. Bu sefer de 20 dakikada yıkamış oluyor. Bu arada söylemedim, zaten bahsetmeye gerek var mı bilemedim. Makine zaten size her programın yanında kaç kilogram çamaşır yükleyebileceğinizi gösteriyor. Bu mesela Mix'te 4 kilogram diyor. Gerçi Mix için ben biraz Mix'i ayrı tutuyorum. Çünkü Mix'te çok bayağı normal dolduranlar da var ve biz de gayet doldurduğumuzda güzel sonuçlar alıyoruz. Ama bir kısa programa 4 en fazla 4 kilogram yükleyebiliyorsunuz. Hatta hızlı seçerseniz en fazla 2 kilograma kadar yükleyebiliyorsunuz. Eğer daha fazla yüklerseniz çamaşırın ortası ya kuru kalacaktır ya da verimli bir sonuç alamayacaksınızdır. Zaten hızlı programda leke çıkartma seçemiyorsunuz, ön işlem seçemiyorsunuz, kolay ütüleme seçemiyorsunuz. Hiçbir şey. Bir tek şu kısa 15-30 geçişini yapabiliyorsunuz. Yorgan programı yünlü olmayan normal elyaf, bu makine üretimi olan yorganlardan tek kişilik veya çift kişilik makineye sığdığı ölçüde yıkayabiliyorsunuz. Leke seçemiyorsunuz. Derecesini 60'a kadar ayarlayabiliyorsunuz. Sıkma devrimde 1200'e kadar alabiliyorsunuz. Ön işlem yok. Kolay ütüleme yok. Speed Perfect yok. Perde programı, perdelerinizi yıkarken leke seçimi yapabiliyorsunuz. Sıcaklığını 40 dereceye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Sıkma devri 400 ile 800 arasında değişiyormuş. Bence 800 devir çok fazla. Tavsiye edilen sıkma 600 veya 400 olması gerekir perdelerde ya da suda bekletirsiniz. Ön işlem veya ön yıkama yapabiliyorsunuz. Bu arada ön işlem zaten bir ön yıkama. O yüzden ikisini aynı anda seçemiyorsunuz. Kendisi otomatik olarak ön yıkamayı seçiyor. Şuradaki işareti görüyorsanız ön yıkama, üstteki ise ön işlem. Şu ön işlem, alttaki ön yıkama. Kolay ütüleme seçemiyorsunuz. Seçemiyor musunuz? Evet, seçemiyorsunuz. Hızlı yıkama seçebiliyorsunuz. 4 kilograma kadar izin veriyormuş. Alerji Plus özelliği, leke seçebiliyorsunuz. Sıcaklığını da 60'a kadar ayarlatabiliyorsunuz. Ön işlem, ön yıkama kabul ediyor. Kolay ütüleme kabul ediyor. Speed Perfect kabul etmiyor. Kısaltamıyorsunuz. Tambur temizleme artık bütün yeni makinelerde, hemen hemen bütün yeni makinelerde olan bir özellik. Tambur temizleme nasıl bir program? Makinenizin mesela kapağını tabii ki de her yıkamadan sonra açık tutmanız gerekiyor. Eğer kapağını hafif aralık bırakmazsanız ya da şöyle bir aralık bırakmazsanız, hatta en doğrusu makine bittikten sonra deterjan çekmecesini hafif aralık, kapağını da hafif aralık bırakmanızdır. Eğer bunu yaparsanız tambur temizleme aralığınız azalır. Yani normalde ayda bir temizlenmesi gerekiyor da siz bunları yaparak
2 ayda bir ya da 3 ayda bire kadar makinenizin geç kirlenmesini sağlarsınız. O yüzden tambur temizleme süreniz kısalır. Ama tabii ki de her makinenin tambur temizliğe ihtiyacı var. Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece çamaşır makinesini tambur temizlemeye alıp zaten hiçbir şeyle oynayamıyorsunuz. İçine de sakın çamaşır atmayın. Çünkü tambur temizlemede çamaşır atarsanız makinenin motorunu zorlarsınız. Daha normal yıkama profilinden farklı bir profil uyguluyor. Sıkması da aynı şekilde. Bir bahsetmediğim bir özellikten bahsetmek istiyorum. Zaman erteleme seçeneğinden bahsetmek istiyorum. Bunda 4 saat, 4,5, 5, 5,5. Ben de şu an bakıyorum sizlerle birlikte. Kaça kadar ilerleyecek? 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 24 saate kadar, 4 saatten 24 saate kadar gecikmeli başlatma özelliğiniz varmış. Herhalde bütün programlar için geçerli olması gerekiyor. Evet, süper kasada da geçerli. Bunda 1,5 saatten başlatıyormuş. Programın süresinden itibaren alıyor. Program genel akışına baktığımız zaman bu şekilde. Şimdi makinenin bir de dış dizaynını ve kazan içini inceleyelim isterseniz. Şöyle açalım. Bu arada benim çamaşır makinemin modelinden de bahsedelim. Seri 4, ancak bir sürü seri 4 satılıyor şu an piyasada. Benimkisinin modeli VGA 142X1TR. Üretimi çamaşır makinem. İstanbul Ümraniye'de üretilmiş. Bu Bosch'un Türkiye'de üretilen modelleri bunlar. Zaten sonra TR ile bitiyor. Bu makineyi neden tercih ettim peki? Bir de bunun X0 TR'lisi olan var. X0 ile X1 arasındaki fark X1'in bir sene sonraki 2021 üretimi olanı anlatıyormuş. Bu yani 2021 model bir çamaşır makinesi. Kazanı inceleyelim isterseniz. Benim bu makineyle arasında kaldığım makine 10 kiloluk olan modeliydi. Ve neden ben bu 9 kiloluğu seçtim? 10 kiloluk çok daha güzel özelliklerin olmasına rağmen. Mesela bunda ilave durulama özelliği yok. Ama 10 kilolukta ilave durulama özelliği de vardı ve 10 kiloydu. Ben bilerek onu seçmedim, bu makineyi aldım. Özel olarak dikkat ettim. Neden? Ben gittiğim zaman bana 10 kilolukların kazanı biraz daha farklı geldi. Ben hatta bu farkı anlamak için makinenin içini cetvelle bir metre yardımıyla ölçtüm. Şimdi de ölçelim isterseniz. Evet. Şu an benim elimde bir mezura var. Ve mezurayla isterseniz kazanın içi ne kadar genişlikte hep birlikte ölçelim. Neden tercih ettiğimi de biraz sonra size anlatacağım. Şöyle hem kamerayı hem şeyi sabit tutmaya çalışarak. Evet. Bilmiyorum ne kadar görünüyor ama en dibine şöyle dayadığım zaman kazanın şurasına kadar 40 santimetre. Şöyle göstereyim. Lastiğine kadar 40 santimetre ucuna kadar, buraya kadar da 48 santimetreye denk geliyor. Yani 48-49 aralığı derinliği var. Ve yükseklik olarak zaten hemen hemen hepsi, şuradan ölçtüğünüz zaman bir dakika izin verin. ...50 santim. Çoğu makinede zaten yükseklik olarak 50 santim oluyor şu şey. Derinlik, kilo farkı şu derinlik kısmından genelde kaynaklanıyor. Ben 10 kiloluk modeli seçmememin sebebinden bir tanesi 10 kiloluğun 9 kiloluktan sadece 1 santim daha derin olması. Yani şu mesafeye baktığınız zaman makinenin mesela 40 santimse 10 kilolukta burası 41'e denk geliyordu şurası. Ben 1 santim için çok fazla bir kilo farkı olduğunu şahsen düşünmüyorum. İkinci en büyük sebebi de şuradaki pedalın uzunluğu. Kendi tavsiyemi size vereyim. Çamaşır makinesi alırken arkadaşlar şu pedalların uzunluğu, pedalların şeklinde çok dikkat edin derim. Çünkü ben bundan önceki model makinem benim LG'nin yapay zekalı modeliydi ve pedalları şu şekilde duruyordu. Ve pedalı çok azdı.
çok derinliği kesinlikle yoktu ve çamaşırdaki lekeleri kesinlikle çıkartmıyordu. Hatta renkleri çamaşır makinesinden çıkarken daima kokutuyordu. Kokutarak veriyordu ve hiç hoş bir durum değildi. Bir süre ek ürün kullanmak zorunda kalıyordum. Leke çıkartıcılar kullanmak zorunda kalıyordum. Çeşitli bir sürü program bir kere daha çevirmek zorunda bile kalabiliyordum. Bunda çamaşır makinesinin 9 kiloluk olan modellerinde pedalın çok ilginçtir. Uzunluğu şöyle ölçecek olursak 28 santim. Bakın. 28 santim pedal uzunluğu var. Yani şu artık tokaç mı dersiniz, pedal mı dersiniz, yoksa işte çamaşırı dövmeye yarayan çıkıntı mı bilmiyorum. Ama bu pedalların uzunluğu 9 kiloluklarda 10 kilolara göre 8 santimetre daha uzun. Bu ne demek oluyor? 10 kiloluk çamaşır makinelerinde kazan 1 santim daha derin olmasına rağmen pedalların uzunluğu 8 santim küçültülmüş. Yani şu şekilde duruyor 10 kiloluklarda pedal. Bu ne demek? Çamaşırı daha az dövmesi demek. Lekeleri daha az çıkartması demek. Lekeleri çünkü çıkartan kısım bu iç kısım. Makine ne olursa olsun, ne hareket yaparsa yapsın, çamaşır buraya vurarak yıkanıyor. Yani bu döndüğü sürece bu yıkıyor. İkinci bir özelliği de bunun delik sayısı. Mesela ben şöyle saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra delik var. 7 hat. Şöyle baktığımız zaman. Ancak 10 kiloluk modelde bundan 6 tane var. Bir hattı şurası iptal olmuş. Hiçbir şekilde sebebini de anlamadım. Bunu teknik servise de sordum. Kendileri de bilemediler. Hatta benle birlikte onlar da şok geçirdiler. Yani bunu almamın sebebi pedal uzunluğu daha yüksek olduğu için, daha fazla olduğu için lekeleri daha iyi çıkartacağını düşündüğümden aldım. Ve gerçekten de lekeleri çok iyi çıkartıyor. Çamaşırları gayet iyi temizliyor ve kesinlikle çamaşırlarda kötü koku sorunu bırakmıyor. Dediğim gibi ben en çok mix programını tercih ediyorum ve bir saatlik bir programda bile en zor kirli çamaşırları, çamurları arındırabiliyor. Makinenin bu arada söylemem gereken özelliklerden bir tanesi, zaten çoğu boşta olan tepeden su verme özelliği var. Şurasında 4D özelliği yok. Yani bazı yeni modellerde şuradan da su püskürtüyor. O üst klas özelliklere ait ürünlere ait bir özellik. Ben öyle bir özellik zaten aramıyordum. Çok da memnunum makinemden. Gayet yıkama sonuçlarından, durulama sonuçlarından, leke çıkartmasından gayet memnunum. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Ben ilk alırken tereddüt yaşamıştım. Makinenin tamburunu çevirdikten sonra böyle rastgele kendi kendine fren yapmış gibi duruyor. Kendi kendine böyle ilerleyemiyor. Bazen mesela zorluyor çevirirken. Bu bir arıza değil, kesinlikle makinenin motorundan kaynaklanan bir durum. İkincisi, bir söylemek istediğim son şeyler arasında da cam dizaynı bu şekilde. Önünde bir tane süs camı var. Böyle bir cam şekli dizaynına gidilmiş. Zannedersem çamaşırı daha iyi kazanın ortasına itmek için. Ve makineyle ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Son olarak bir de dış ebatlarından da bahsetmek istiyorum. Çünkü çoğu kişinin ihtiyacı işine yarayabilir. Evet. Çamaşır makinesinin eni, hemen ölçüyoruz, 60 santimetre. Eni 60 santimetre. Yüksekliği 83-84 santimetre. Tam eğer yerden alırsam 84,5-85 santimetre. Ama eğer tam normal başlangıç yerinden alırsam makine 83 santimetre yüksekliğe sahip. Derinlik olarak da hemen bakalım. Evet, 57 santimetrelik bir derinliğimiz var. Şöyle. Ancak şunun da bir çıkıntısı var. Eğer bir arabaya falan yüklemek isterseniz bunun da bir 2-3 santim eklemeyi unutmazsınız. Ve en son söyleyelim bunda. Söylemeden geçmeyelim. Çamaşır makinesinin tüketim değeri neymiş? Bu eski, şimdi enerji etiketlerinde yeni bir Avrupa'da yeni bir düzene geçildi ve bu çamaşır makinesi eski etikete göre 3A Plus özellikli 142 kW elektrik harcayan, yılda 11.220 litre su tüketen ve sıkmada B sınıfı olan bir makine.
Ama yeni etikete geçelim isterseniz. Orada da daha farklı sonuçlar verirsiniz ama aslında yine aynı. Evet, ben yeni etiketi de buraya yapıştırdım. Onu da atmak istemedim. Yeni etikette burada C sınıfı diyor. Şaşırabilirsiniz. Hani burada A+++'tı. Hani niye burada C'ye düştü diye. Bu artık çoğu çıkarılan yeni üretim makineler hepsi A++ olduğu için artık A+'ların arasında da bir ayrıma varmışlar ve A++ ne kadar daha verimli? Çünkü bu çıkabileceği buradaki en üst nokta. Bu A+++'ların içinde de bir kıyaslama yapılacak olursa bu makine onların arasında C sınıfında yer alıyor. Yani şu en üst klasın C'si şeklinde düşünülebilir. Çünkü burada bundan daha da ekonomik modeller var. O zaman yine onlar da A+++ ama ikisi arasındaki fark nasıl anlaşılır? Şuraya bakarak anlaşılır. Bu yeni etikete göre. Şu etiket yeni, tekrar bu da eski. Kıyaslama olarak. 100 çevrim demiş. 66 kW. Biraz daha farklı bir dille anlatmış. Yine aynı özellikleri vermiş. Sesi bu arada 72 desibel. Sıkarkenki ses seviyesi bu. Yıkama başına 44 litre demiş. Tabii ki de bunlar çok değişebilir. Çamaşır miktarına veya koyduğunuz programa göre. Evet arkadaşlar. Söylemek istediğim bütün özellikler bunlar. Eğer yine aklınızda soru veya kafanıza takılan bir yer, anlamadığınız veya benim burada söylemeyi unuttuğum yerler olabilir. Siz bana yorumlar kısmında sorularınızı iletirseniz ben çok sevinerek sizlere cevap veririm. Hemen görmesem bile mutlaka size ilk müsait olduğum zaman da geri dönüş sağlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.